Kaçlar, merhaba dostlar. Börübudun Teşkilatı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Güney Sibirya'nın en eski ve en köklü Türk topluluklarından biri olan Kaçlardan, yani kendi adlarıyla Kağız Türklerinden bahsedeceğim. Pek çok kişi onları sadece Hakasların bir parçası olarak bilir, ancak Kaçlar çok daha derin, köklü ve zengin bir tarihe sahiptir. Bu topluluk yüzyıllar boyunca nehir vadilerinden dağ eteklerine, sık ormanların içinden geniş bozkır alanlarına kadar yayılan bir coğrafyada varlığını sürdürmüş ve tarih boyunca birçok farklı kültürle etkileşim içinde olmuştur. Kaçların tarihi sadece bir göç hikayesi değil, aynı zamanda mücadeleler, kültürel karışımlar ve güçlü bir dayanıklılığın hikayesidir. Onlar sadece coğrafi olarak değil, aynı zamanda kültürel ve etnik açıdan da çok katmanlı bir geçmişe sahiptir. Bugün burada bu köklü Türk topluluğunun izini süreceğiz ve onların tarih boyunca yaşadıkları coğrafyayı, kültürü, inançları ve yaşam biçimlerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Hazırsanız Kaçların izini birlikte süreceğimiz bu yolculuğa başlayalım. Coğrafya ve yerleşim. Kaçlar tarih boyunca genellikle Abakan Vadisi, Çat ve Çolum çevresinde yaşamışlardır. Bu geniş coğrafya onlara çeşitli doğal kaynaklar sunmuş ve yaşam biçimlerini şekillendirmiştir. Ancak Kaçların asıl eski yurdu Yenisey Nehri'nin kollarından biri olan Kağız Irmağı çevresidir. Bu önemli nehir hem hayat kaynağı hem de kimliklerinin temel dayanağı olmuştur. İşte bu yüzden kendilerine Kağız ya da Kaçı adını vermişlerdir. Bu isim doğrudan coğrafi kökenlerine işaret eder. 17. yüzyılın sonlarına doğru Rusların İrtiş hafızasındaki Türk topluluklarına uyguladığı baskılar ciddi nüfus hareketlerine neden oldu. Bu dönemde birçok Türk boyu zorunlu göçler ve sürgünler yaşadı. Kaçlar da bu büyük göç dalgasından nasibini aldı. Öncelikle Tomsk'un kuzeyine sıkıştırıldılar, yani yaşam alanları daraltıldı ve daha az verimli bölgelere zorla yerleştirildiler. Ancak bu durum uzun sürmedi, çünkü kısa bir süre sonra Yenisey Nehri'ne doğru sürüldüler. En sonunda ise Kaç Nehri kıyılarına yerleşmek zorunda kaldılar. Bu süreç sadece coğrafi bir yer değiştirme değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel dönüşümlere de yol açtı. Öte yandan Kırgızların Abakan Vadisi'nden çekilmesiyle birlikte Kaçlar güneye doğru yayılmaya başladı. Bu yayılma onların hem nüfus olarak artmasına hem de farklı bölgelerde varlık göstermesine imkan tanıdı. Yine de en büyük ve güçlü Kaç topluluğu Abakanaskas'ın kuzeyindeki Yus bölgesinde yoğunlaştı ve burada kimliklerini korumayı başardı. Bu göç ve yerleşim hareketleri Kaç kimliğinin yüzyıllar içinde şekillenmesinde en belirleyici dönemlerden biri olmuştur. Hem coğrafi anlamda yeni yaşam alanlarına adapte olmayı hem de kültürel varlıklarını sürdürmeyi başarmışlardır. Böylece Kaçlar zorlu şartlara rağmen tarih sahnesinde kendine özgü bir yer edinmiştir. Köken ve etnik yapı. Kaçların kökeni tek bir soydan veya basit bir halk topluluğundan ibaret değildir. Onlar binlerce yıl boyunca Sibirya'nın kadim ve zengin Türk halklarının karışımıyla karmaşık ve çok katmanlı bir topluluk olarak oluşmuşlardır. Bu çeşitlilik onların tarih boyunca farklı coğrafyalarda yaşarken çeşitli kültürlerle etkileşime girmelerinden kaynaklanır. Ünlü Fin etnolog Matthias Castre'nin araştırmalarına göre Kaçlar ilk olarak Kağız Nehri havzasında yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. Ancak tarih onları sadece burada bırakmamış, zamanla Ara Türkleri olarak adlandırılan başka bir grup ile kaynaşarak yeni ve benzersiz bir etnik yapı ortaya çıkarmışlardır. Bu birleşim Kaçların kimliğinin oluşumunda kritik bir rol oynamıştır. Kaçların soy yapısı oldukça çeşitlidir ve içinde farklı kökenlerden aileler ve unsurlar bulunur. Bunlar arasında Kırgız kökenli aileler önemli bir yer tutar. Ayrıca Tuba veya Tuva kökenli topluluklar da Kaçların genetik ve kültürel yapısına katkıda bulunmuştur. Yenisey bölgesinin eski Türk halklarının da izleri Kaçların soy yapısında bariz şekilde görülür. Çin topraklarında yaşayan Matur veya Mator halklarının Kaçlar için kullandıkları Tuba ifadesi, bu toplulukların Kaçlarla çok eski bir dönemden beri iç içe geçmiş olduğunu göstermektedir. Bu durum Kaçların tarih boyunca farklı topluluklarla kaynaşarak ancak kendi benzersiz kimliklerini koruyarak var olduklarını ortaya koyar. Tüm bu karışımın ve etkileşimin sonucunda Kaçlar, bölgedeki diğer Türk topluluklarından açıkça ayrılan
kendine özgü bir kimlik kazanmışlardır. Hem dilsel hem kültürel hem de sosyal açıdan diğerlerinden farklı, özgün ve zengin bir kültür yapısına sahiptirler. Bu nedenle araştırmacılar ve etnologlar Kaçları genellikle öz Sibirya Türkleri olarak tanımlarlar. Bu ifade Kaçların Sibirya'nın derinliklerinde tarih boyunca şekillenen özgün bir Türk halkı olduğunu vurgular. Dil ve lehçe özellikleri Kaçlar dilleri bakımından da oldukça ilginç bir topluluktur. Onlar Hakasça olarak bilinen dil ailesi içinde değerlendirilen Kaça lehçesini konuşurlar. Bu lehçe sadece bir iletişim aracı olmanın ötesinde Kaçların kimliğini ve kültürel hafızasını taşıyan en önemli unsurlardan biridir. Kaça lehçesi özellikle Sagay ağzına oldukça yakındır ve bu da dilin bölgedeki diğer lehçelerle yakın bir ilişki içinde olduğunu gösterir. Ancak Kaça lehçesi kelime haznesinde oldukça eski ve özgün Türkçe kelimeleri barındırarak tarih boyunca süregelen zengin bir dil yapısına sahiptir. Fonetik açıdan değerlendirildiğinde Kaça lehçesi yumuşak ve akıcı bir ses yapısına sahiptir. Bu, lehçenin doğal ve melodik bir konuşma biçimine sahip olduğunu ortaya koyar. Bu özellikler Kaçların kültürel kimliğini yansıtan önemli bir işaret olarak kabul edilir. 19. yüzyılda Alman dilbilimci ve etnolog Wilhelm Radloff'un yaptığı çalışmalar Kaçların dil ve kültürüne ışık tutmuştur. Radloff'un derlediği destanlar arasında Kaçlara ait anlatılar da bulunur. Bu destanlar sadece bir edebi eser değil, aynı zamanda Kaçların tarih boyunca taşıdığı inanç sistemlerini ve kültürel motifleri gözler önüne serer. Kaç destanlarında şamanist inanç izleri oldukça belirgindir. Bu, topluluğun eski dini uygulamalarının ve doğa ile olan kutsal bağlarının devam ettiğini gösterir. Aynı zamanda doğa kültlerine ve savaş anlatım motiflerine sıkça rastlanır. Bu motifler Kaçların hem doğayla uyumlu yaşamlarını hem de zorlu savaş ve mücadele deneyimlerini yansıtır. Dil ve destan geleneği Kaçların kültürel hafızasında en önemli bağlayıcı unsurlardan biridir. Sözlü kültür aracılığıyla aktarılan bu hikayeler nesilden nesile aktarılırken Kaçların kimliğinin ve tarihinin canlı kalmasını sağlar. Bu anlamda dil, Kaç topluluğunun ruhunu ve tarihini taşıyan temel bir yapı taşını oluşturur. Kültür ve inanç dünyası. Kaçların kültürü, Güney Sibirya'nın eski ve derin şamanist geleneğinin devamıdır. Toplulukta kamlık ya da şamanizm önemli bir inanç sistemi olarak varlığını sürdürür. Ateş, su ve dağ kültleri Kaçların yaşamında kutsal sayılır ve bu doğa unsurlarına yönelik çeşitli ritüeller yapılır. Ayrıca atalara saygı göstermek de Kaç toplumunda güçlü bir gelenektir. Atalar hem koruyucu hem de kutsal figürler olarak kabul edilir. Avcılık törenleri Kaçlar için sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda ruhsal bir ritüeldir. Özellikle ayı avı toplulukta çok eski bir gelenek olup bu av sırasında yapılan törenler doğayla kurulan derin bağın göstergesidir. Avcıların davranışları, kurban törenleri ve av sonrası ritüeller doğaya ve ruhlara duyulan saygıyı yansıtır. Kaç folklorunda Ülgen, Erlik ve Yersu ruhları gibi Türk Sibirya Panteonu'nun önemli figürleri bulunur. Ülgen genellikle iyilik ve yaratıcılıkla ilişkilendirilirken, Erlik yeraltı dünyası ve kötülükle bağdaştırılır. Yersu ruhları ise doğanın koruyucuları olarak saygı görür. Ekonomik hayatlarında ise demircilik, avcılık, balıkçılık ve hayvancılık önemli yer tutar. Bu faaliyetler Kaçların hem geçim kaynağı hem de kültürel miraslarının temel unsurlarıdır. Yaşam biçimi. Kaçlar yaşam biçimleri açısından hem yarı göçebe hem de dönemlerine göre yerleşik özellikler taşıyan bir toplumdu. Doğanın ve mevsimlerin koşullarına uyum sağlayarak yılın farklı zamanlarında farklı aktivitelerle geçimlerini sürdürmüşlerdir. Kış aylarında zorlu hava koşullarına rağmen orman içlerinde yoğun avcılık faaliyetleri yürütülürdü. Bu avcılık sadece beslenme değil, aynı zamanda toplumsal ritüeller ve gelenekler içinde büyük önem taşırdı. Balıkçılık da kış aylarında önemli bir geçim kaynağıydı. Donmuş nehir ve göllerde yapılan avcılıkla ailelerin ihtiyaçları karşılanırdı. Ayrıca kışın post ticareti oldukça yoğundu. Deri ve kürk ürünleri Kaçlar için ekonomik değeri yüksek mallardı ve çevre topluluklarla ticaretin temelini oluşturuyordu. Yaz aylarında ise Kaçlar daha çok hayvancılıkla uğraşırdı.
Bu dönemde küçük ölçekli tarım faaliyetleri de ön plana çıkardı. Özellikle nehir kıyılarında yapılan bahçecilik sayesinde çeşitli sebze ve meyveler yetiştirilirdi. Yaz mevsimi topluluk için aynı zamanda yerleşik yaşamın en aktif olduğu dönemdi. Kaç toplulukları Sök adı verilen soy düzenine göre örgütlenmişti. Bu düzen ailelerin hem ekonomik hem de kültürel açıdan birim olarak büyük önem taşımasını sağlardı. Aile bağları sıkıydı ve her bireyin topluluk içindeki yeri netti. Bu yapılar Kaçların sosyal dayanışmasını ve kültürel sürekliliğini sağlamada kritik bir rol oynadı. Çarlık ve Sovyet dönemi 18. ve 19. yüzyıllarda Kaçların yaşadığı bölge Rus yönetimi altına girdiğinde bu kadim topluluk birçok zorluk ve kısıtlamayla karşı karşıya kaldı. Avcılık faaliyetleri sıkı denetim altına alındı ve izin sistemleri getirildi. Bu da Kaçların geleneksel geçim kaynaklarına erişimini zorlaştırdı. Aynı zamanda artan vergi yükümlülükleri ekonomik açıdan topluluk üzerinde ciddi baskılar oluşturdu. Göç yasakları ise Kaçların hareket özgürlüğünü kısıtladı ve yerleşim alanlarının daralmasına sebep oldu. Bu baskılar Kaçların sosyal ve kültürel yaşamlarını derinden etkiledi. 19. yüzyıla gelindiğinde ise Sovyetler Birliği'nin uluslaştırma politikaları devreye girdi. Bu politikalar kapsamında Kaçlar diğer Yenisey Türk toplulukları olan Sagaylar, Beltirler, Koyballar ile birlikte Hakas Ulusu adı altında birleştirildi. Bu resmi bir birliktelik olsa da aslında farklı lehçelerin ve kültürel çeşitliliklerin azalmasına neden oldu. Sovyet yönetimi kamlık yani şamanist gelenekleri yasakladı ve folklor gibi kültürel unsurlar devlet kontrolüne alındı. Resmi belgelerde Kaç kimliği artık görünmez hale gelmiş olsa da bu halkın kolektif hafızasında Kaç kimliği güçlü bir şekilde yaşamaya devam etti. Bu durum kültürel kimliğini resmi tanımlamaların ötesinde ne kadar dirençli olabileceğinin önemli bir örneğidir. Günümüzde Kaç kökenli topluluklar esas olarak Rusya'nın Hakasya Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamlarını sürdürmektedir. Özellikle Abakan, Askiz, Yüz, Çat ve Çorum gibi çevre bölgelerde yoğun olarak bulunurlar. Toplam nüfusları yaklaşık 20 binin üzerindedir. Ancak bu sayı resmi kayıtlarda Hakas olarak geçer çünkü Kaçlar Sovyet döneminden itibaren resmi olarak bu kimlik altında tanımlanmıştır. Resmi kimlikleri Hakas olsa da Kaçların kendilerine özgü kültürel izleri hala oldukça canlıdır. Kaça lehçesi birçok ailede konuşulmaya devam etmekte. Bu da dillerinin yaşatılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca soy adları, aile yapıları ve çeşitli geleneksel törenler Kaç kültürünün canlılığını ve devamlılığını gösterir. Kaçlar tarih boyunca süregelen zengin kültür miraslarını koruyarak ve yaşatarak bugün de Güney Sibirya'nın önemli etnik gruplarından biri olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Bu durum onların hem geçmişle bağlarını koparmadıklarının hem de kimliklerine sahip çıktıklarının önemli bir göstergesidir. Sonuç ve kapanış Kaçlar nehir vadilerinden dağ eteklerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada tarih boyunca göçlerin, karışımların ve kültürel etkileşimlerin içinde var olmuş kadim bir Sibirya Türk halkıdır. Zengin bir geçmişe sahip olan bu topluluk farklı coğrafyalarda ve dönemlerde çeşitli zorluklarla karşılaşmış ancak kültürel kimliğini korumayı başarmıştır. Günümüzde resmi olarak Hakas kimliği içinde yer alsalar da Kaçların geçmişten gelen kültürel izleri Güney Sibirya'nın tarihsel hafızasında önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Dil, gelenekler, ritüeller ve folklor gibi unsurlar onların özgün kimliklerini yaşatmaktadır. Böyle kadim toplulukları hatırlamak ve onlara sahip çıkmak, Türk dünyasının bazen unutulan ancak tarih ve kültür açısından büyük değer taşıyan kollarına ışık tutmak anlamına gelir. Umarım Kaçların bu zengin ve anlamlı hikayesi sizler için de ilgi çekici ve öğretici olmuştur.